Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda NX'in kütüphanesine takım ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi NX'in normal ikonundan açtığımız zaman bize yazma hatası veriyor. Genel olarak NX'in yazma hatası alırsanız sistem olarak yazma izni vermeye yetkiniz yoksa C klasörüne geliyorsunuz. NX'in daha doğrusu kurulu olduğu yere. Siemens. Burada hangi NX'in kütüphanesine takım ekleyecekseniz o NX'in içerisine giriyorsunuz. Burada NX1000 klasörümüz mevcut. Bu klasörümüzün en alt kısımlarına yakın bir ikonumuz var arkadaşlar. Bu ikonumuza isterseniz yönetici olarak çalıştırın. Garanti alalım işi. Direkt çalıştırınca da algılıyor diyebilirim ama denemek lazım bu kısmı da. Şimdi NX'i bu kısımdan açtık. Burayla işimiz kalmadı. Örnek bir NX sayfası aktif edelim. İsterseniz Create Tool diyerekten bir takım oluşturabilirsiniz. İsterseniz normal işte örnek bir program seçip işte buradan takım oluşturabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biz normal Create Tool diyerekten yapalım arkadaşlar. Düz bir takım oluşturalım. Diyelim ki 16'lık parmak freze isminde bir takım oluşturalım. Takımımızın çapı 16. Adresimiz yok kabul edelim. İşte 4 ağızlı olsun. 1 numaralı olsun. Vesaire vesaire. Şurada kütüphanenin ilgili olduğu bölüm var. Şimdi bu kısma da ismini yazıyoruz. Parmak freze yazdım. Export toolpart diyoruz. Sonra export toolpart kütüphaneye ekliyoruz. Okeyliyoruz. Bir tanesini seçip okeyliyoruz. Sonradan bir kez daha okeylediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi NX'in yazmayla alakalı verdiği hatayı almadık. Bu bir uyarı mesajı. Daha doğrusu bilgilendirme mesajı. Kaydettiğine dair bir bilgilendirme veriyor. Onayladım. Test etmek açısından isterseniz yeni bir NX dosyası açabilirsiniz. Veya kapataç da yapabilirsiniz. Dedim ki insert operasyon bir floor facing metodu ile takım yapacağım. Bakın burada bölümümüz yok. İsterseniz şu kısımdan oluşturuyorsunuz. Library dedim milling. İşte kaçlık takımdı? 16'lık. 16 yazdım. Görmüş olduğunuz gibi 16'lık parmak freze burada mevcut arkadaşlar. Takım çap değerlerine kontrol etmekte fayda var. Yani programı tek kişi kullanmıyorsanız yanlış oluşturulmuş olabilir veya 16'lık tanıtı 1590 buraya yazılmış olabilir. Bazı parçalarda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kütüphane takım ekleme bu şekilde arkadaşlar. Tabi bunu çeşitlendirebilirsiniz. Ben sadece bunu görsel açıdan eklemeyle şey yaptım. Göstermeye çalıştım. Mesela ilk tarama yazalım. Tamam mı? Bunu tabi delik programları içerisinde de yapabilirsiniz. 50 dedim. İşte atıyorum 5 ağız dedik. İşte 2'de dedik. Burada 2'de. Geldim Schenk bölümünden. İşte şu kısma efendime söyleyeyim bir bölüm oluşturup yani nasıl desem işte buradan bir takım tutucu olarak da yapabilirsiniz. Bunu kapatalım. Saçma oldu çünkü burası. İşte net set yaparaktan işte bunu tekrardan oluşturabilirsiniz. Örneğin bu tarz bir takımımız var. Yani çok özenmedim açıkçası. Tekrardan tool kısmına geldim. Dedim ki bu
50 tarama. Tekrardan export. Kütüphane ekle. Okeyledim. Kütüphane ekle. Bir daha göstermemesi açısından tik işaretledim. Dedim ki yani tool bölümünden kütüphane link bölümünden 50 yazdım. 50 tarama geldi. İşte burada da holder bölümü aktif geliyor arkadaşlar. Yani ne ayar yaparsanız o bölüm aktif geliyor. Kısacası bu şekilde örnek takıma yazılabilirsiniz. Bu neye engel olur? İşte parçanızın yanlış takım tanıtma sorununa büyük ölçüde engel olur arkadaşlar. Mevcut takımlarımız zaten bellidir. Yeni takımlarımız varsa eğer uzun süre kullanacaksak onları da ekleyebiliriz. Tamam, ben ekledim bu programı. Bunu nasıl sileceğim derseniz işte hemen örnek bir silme operasyonu da yapıyorum. Program Files Siemens klasörü NX2212 Match Resource. Burada kütüphanemizin klasörü mevcut. Takımımızı silmek istediğimiz için burada takım klasörüne girdik. Ve burada Graphics seçeneğimiz var. Burada oluşturmuş olduğumuz veya oluşturulan bütün takımlarımız mevcut. İşte örneğin 50 tarama içerisinde oluşturmuş olduğumuz part dosyası, yani bunun verdiğimiz değerlerinin solid'i var arkadaşlar burada. Öncelikle şu ikisini silelim. İki tane oluşturmuş olduğumuz kütüphaneden silmek istiyoruz. Sonrasında metrik klasörüne geldim. Eğer bu şekilde beyaz ise sağ tuş birlikte aç not defteri olarak seçebilirsiniz. Ben takımı ne diye kaydettim? Tarama diye kaydettim. Aşağı doğru tara dedim. Görmüş olduğunuz gibi bu bölümde iki tane oluşturmuş olduğum veriler var. Ben ikisini de silinmesini istiyorum. Hatta şöyle yapayım. Yukarıdan aşağıya tuttum ve sağ tuş sil dedim. Backspace ile de orayı yukarı doğru taşıdım arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Tabi dosyaya oraya kaydetmiyor. O yüzden masa üstüne kaydedeceğim. Daha sonrasında da bu klasörle bunu değiştireceğim arkadaşlar. Devam dedim. Ve bir kez daha tanıtalım. Kütüphane içerisine geldim. Dedim ki 50 tarama yok dedi. 16'lığa bakalım. 16'lığa bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 16'lık frezemizde mevcut değil. Silme işlemi de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.